Bir canlı yayına daha hoş geldiniz. Ne diyordum? Bugün Boğa yeni ayı var ve ben de size boğalar ile ilgili okuyacağım. Bol bol. Çok güzel bir hazırlık yaptım ve kırmızı giyindim. Sesim güzel geliyor mu? Evet, canlı yayına başladık. Şöyle. Bayağı kırmızılar dikkat çekici yakıyor. Boğazıma kadar kırmızı giyindim bugün. Ama yayının başladığını diğer platformlara da haber vereyim. Şu anda onun çekimi sürüyor. Evet, gayet güzel. Bakın bugünkü hazırlığıma 5 ayrı kitaptan okuyacağım. Gerçi siz kırmızılara bakıyorsunuz. Ben bu kadar hazırlık yapıyorum ama bilmiyorum. Ama olsun, bu beni mutlu ediyor. Siz mutlu olun, ben mutlu olayım. Ne güzel, öyle değil mi? Neden açık kırmızı? Bu vardı yani kırmızının. Dedim böyle hep mini giyiyorum, tamam mı? Mini de bir de böyle boğazlı olsun. Boğa ya, boğazıma kadar kırmızıya battım. Evet, canlı yayına başladık. Şöyle, bayağı kırmızılar dikkat çekici yakıyor. Boğazıma kadar kırmızı giyiyor. Ama yayın başladığında diğer platformlara da haber verelim. Şu anda o çekimi sürüyor. Evet, gayet güzel. Evet. Ay, tamam. Yaptım, arada da güzel çekim yapıyorum. Teşekkür ederim Yavuz Bey. Neden açık kırmızı dedim ya, ben bunu seneler önce almıştım. Açık kırmızı, turuncumsu bir kırmızı. Ben buna sanatta vermilyon kırmızısı denir. Ya da kadmiyum, evet, kadmiyum light red. Kadmiyum red. Bir de deep red vardır, o koyu kırmızı. Şöyle bir şey, boğa burçları da üzerlerine alınabilirler. Yani boğanın ne kadar kadim, ne kadar önemli, ne kadar eski bir sembol olduğu. Evet, ben de açar diye düşündüm zaten. Şöyle bir şey soracağım izleyicilerime. Yavuz Bey, size de soruyorum. Bakın, böyle mi daha güzel stüdyo ışığı diyor? Böyle mi daha güzel? Hangisi daha güzel? Bir tanesi etrafı biraz karartıyor, beni ortaya çıkartıyor. Bir tanesi böyle şey duruyor, eşit oluyor. Ya Koç burcu üzerine de, yani Koç'un mesela şey vardır, Kabala'da Koç boynuzunun falan böyle bir sembolleri vardır. Bir şeylerde çalınır da. Ya ben Boğa'yı özellikle okumak istedim şu dönemde, bir de özellikle. Teşekkür ederim. İlki daha güzel, yani bu mu? Değil mi? Patlasın. En iyi anlaştığım burç. Ya bu da değişiyor ya. Buna çok da şey yapmamak gerekiyor. Ben ikizler burcu. Senelerce kovalarla anlaştığımı düşünüyordum. Anlaşırım da, sevgililerimin %85'i kova burcuydu. Ama düşününce hepsiyle de ayrılmışım. Teraziyle falan iyi anlaşırım. Güzel arkadaşlık da yaparım ama belli olmuyor, benim yükselenim Başak. Toprak grubuyla da gayet iyi anlaşabiliyorum. Babam boğaydı, rahmetli babam boğaydı. Ama bugünkü boğa dolunayı önemli bir boğa dolunay. Ay, dolunay dedim, yeni ay. O yüzden de ben şey yapmak istedim açıkçası. Yani Koç için, Koç başlatandır. Bir zamanda Koç üzerine yaparım ama Boğa sembolü gerçekten önemli. Aslan üzerine yapabilirim. Boğa üzerine yapılır. Ya Kartal burcu yok ama yani mesela Kartal da önemli bir semboldür mesela. Şey yapacak olsun. Şimdi ben oradaki soruları buradan mı baksam? Bunu açayım da, çünkü şey görüyorum. Yaklaşmak istemiyorum bilgisayardan ama ben yavaş yavaş başlayayım. Aranızda boğa burçları var mı? Üzerine alınabilir. İlk başta semboller sözlüğüyle başlayacağım. En temel kısmı buradan geçiyor. Birkaç şekilde yapacağım. Yani güzel konu. Herkes kendinden bir şey olabilir. Yani içinizdeki boğa nerede var mesela? Bunun gibi düşünün bir de. Sesini kısayım. Evet, tekrar. Burada ben bayağı böyle kum saati şeklinde takılıyorum.
Yani ne yaparsınız? İnsan kendine bakınca, o kadar spor yapınca ve kendine bakınca bunu göstermek istiyor. Şey gibi, Jennifer Lopez gibi. Araba çorap takası. Aa, siz bana mail attınız mı? Ama siz Başak Burcu'ydunuz Yavuz Bey. Boğalarla iyi anlaşırsınız, oğlaklarla iyi anlaşırsınız. Ayrıca yani hani balık, akrep, yengeç fena değildir, anlaşabilirsiniz de. Araba çorap takası, yani bayağı büyük bir takas ama ben salı günü bir seyahate çıkıyorum. Lütfen bana mail atın. Bir de bazı şeyler çok inandırıcı gelmiyor. Ne oluyor biliyor musunuz? Bazen birileri bir şey diyor. O kadar büyük atıyorlar ki anlıyorsun ki bir şey yok yani. Ortada bir şey çıkmayacak. Evet. Nerededir benim kanal? Bir yandan şeyleri de göreyim diye istedim bunu. Ben de bir yandan kendi kendimi canlı yayında izleyeyim. Bir kişi daha fazla izliyor şu anda. Ben de izlediğim için. Your heart beats so fast, huh? I can understand that. Tamam, kullanılmış çorap zaten, tabii ki ne olacaktı? Anlarım. Seyahat sonunda olabilir. Ya bayramda buradayım. Oğlaklarla anlaşıyorum sanırım. Yani anlaşıyorum. Teşekkür ederim. Sporda da bana çokça abla diyorlar. Abla. Acaba şeylerde mesela bunu yabancılara anlatırken yani ne diyeceksin? Yani bana çok sister diyorlar ama büyük sister falan gibi. Bunu anlatacağım abla dediğimizi. Evet. Neyse, başlıyoruz. Ama hep arada duracağım. Çok eğlenceli bir yayın olacak. Sakın okuyorum diye kaçmayın lütfen. Bakın ne sürprizler geliyor da. İkizleri gördüğün yerde kaçar mısın affetmem derken? Ne yapıyorsun? İkizler kadını iyidir. Erkeği biraz big sister watching you dedi, değil mi? Yani. Vertical live stream is at my YouTube join videos. You can join me and you can see me. Boğa. Aslında bir boğa resmi yapmayı istiyorum. Bir gün de boğa resmi yapayım mı karşınızda? İçimden gelen bir arketip yapmak istiyorum. Güçlü ve üreme özelliği ile donanmış boğa, tarih öncesi çağlardan beri erkeksi ve yaşamsal gücün sembolü olmuştur. Ve o çağlardaki hayvan temsillerinin de birinci planında yer almıştır. Bir bolluk ve bereket sembolüdür. Sümer ve Sami dinlerinde boğa güç ve bereket simgesidir. Eski Yakın Doğu tapınaklarının duvarlarını süsler, Ur Kraliyet mezarlarının şahsi eşyaları arasında üzerlerinde boğa figürleri olan lirler de bulunmuştur. Diğer cenaze definleri kendisine 3000 yılın ikinci yarısı cenaze alaylarındaki varlığının enerjiyi coşturmaya yarayan simgesi rolünü vermişlerdir. Hititlerde 2 tane kutsal boğa, fırtına ve gökyüzü tanrısının üzerinde oturduğu Hititlerde 2 tane kutsal boğa, fırtına ve gökyüzü tanrısının üzerinde oturduğu taht görevi görmüştür. Yani boğaların üzerine oturuyorlar taht diye. Yani teşekkür ederim Burak Bey. Koç erkeği nasıldır? Acelecidir. Hemen ister. Hemen başlamak ister. Bazen kavgacıdır. Erkekler ve burçlar. Böyle bir şey yapalım. Neyse, devam ediyorum ama arada geleceğim, merak etmeyin. Burada kalın, bekleyin. Evet, taht gibi demiştik. Boğanın boynuzları aynı zamanda Samilerde en yüksek seviyedeki güneş tanrısı El gibi bazı
tanrıların simgesi olmuştur. Mısır'da Kamutef olarak adlandırılan ve annesi boğası anlamına gelen boğa bir güneş mitine bağlanmıştır. Buna göre vücudu yaygın gökyüzünü oluşturan göksel inek yani Hathor ve Nut tarafından doğrulan altın bir dana şekli altında her sabah yeniden yavruluyordu. Bakın mesela geçen hafta bahsetmiştim Hathor ve bazı simgelerde boğanın her ay kendini yinelemesi olayı. Bu nedir? Bir dişi olaydır zaten. Öğle saatlerinde boğa şeklini alıyordu ve akşam boyunca süren gebelik süresinden önce kendini yok etmek için annesini döllüyordu. Bu terim birçok üretici tanrının lakabı haline gelmiştir. Ereksiyon halindeki bir penisle temsil edilen Luxor şehrinin Amon'u veya Koptos'un Min tanrısı gibi. Yani evet, Luxor şehrinin simgesini bilmiyordum. Ereksiyon halindeki penis. Yani ve buna da Amon deniyor. Evet, bizim için bayağı sakıncalı, kırmızı noktalı falan. Yeni imparatorlukta boğa doğurtucu gücünün dikkat çekmesiyle neredeyse bağımsız bir tanrı olarak nitelendirilmiştir. Tebai şehrinde boğaya adanan bir tapınak inşa edilmiştir. Tanrılar ve kahramanlara eşdeğer. Mısır'da boğa aynı zamanda ilahi gücün de amblemidir. Apis boğası, kral tanrı Ptah'ın cisimleşmiş halidir. Bakın bu Apis boğası da çok önemlidir. Hep Musa ile Hazreti Musa ile de ilişkilidir bu Apis boğası. Yani onu yok etmelerini istemiştir fakat onlar yok etmemiştir. Ama boğanın bir önemli sembolü de nerede? Ekonomide. Ayı dönemi var, boğa dönemi var. Boğa dönemi olunca her şey yükseliyor ayı döneminde. Ayı dönemini niye öyle yapmışlar onu bilmiyorum yani. Düşüyor fiyatlar. Evet, devam edelim. Apis boğası Kral Ptah'ın cisimleşmiş halidir. Mısırlılar onun anısına ayırt edici işaretler taşıyan, öldükten sonra mumyalamaya kadar gittikleri özel bir boğa yetiştirirlerdi. Yunan mitolojisinde boğa, Europa'yı kaçırmak için bir boğa kılığına bürünen tanrıların kralı Zeus'a bağlanırdı. Dinsel anlamda bir boğayı kurban etmek adakların en itibarlısı olarak inanç ötesi bir nitelendirmeye konu olurdu. Bu genellikle tanrıların kralı Zeus için yapılan bir adak şekliydi. Hesiodos Teogonia adlı eserinde bir mağrur, gayretle direnen hayvandan bahsetmiştir. Hesiodos Teogonia'da bu mağrur ve gayretle direnen hayvandan bahsetmiştir. Boğayla yüz yüze gelmeye cesaret eden kimseye zafer ve güç özellikleri atfedilmiştir. Bir tek gerçek kahramanlar bu işi yapabilirdi. Herakles Girit'i harap eden boğayı yere sermiştir. Jason, Hephaistos tarafından yapılan tunçtan boğaları boğazlamayı başarmıştır. Theseus, kraliçe ne diyor? Pasiphae ve beyaz bir boğanın birlikteliğinden olma boğa kafalı insan vücutlu canavar Minotauros'a karşı yaptığı savaştan galip gelmiştir. Bu sonuncu hikaye şüphesiz boğanın Girit kültüründeki yankısıdır ve Minos çağında uygulanan insanları kurban etme işidir. Boğanın enerjisi Girit'te her yerde kutlanmıştır. Boğanın sayısız heykel ve resim temsilleri ile karşılaşılır. Minos kralının labirentinde Theseus Minotauros'u öldürerek Atinalı hemşerilerine bu kurban edilme işinden
kurtulmalarını sağlamıştır. Atinalı hemşerilerini bu şeyden kurtulmaya sağlamıştır diyor. Yani insanların kurban edilmesinden boğalara karşı. Lanetli ve kutsal güç, Pers kültüründeki güneş tanrı Mitra ve Roma'da tapınılan ve bireysel selamet ümidini vaat eden Kibele kültünde de olduğu gibi Taurobole denilen törenle boğa kurban etmek arındırma işlevi görürdü. Mitra kültünde boğa, Mitra kimliğinde cisimleşmiş olan aydınlık ve iyinin karşısındaki kötü güçlerin sembolüydü. Boğalar başlangıçtan beri var olan, Ahura Mazda tarafından yaratılan ve onu mağarasına alıp götüren ilk canlı boğayı yakalamış. Mitra'nın silahlarının yaptığı işin anısına kurban edilirlerdi. Boğa o mağaradan firar etmişti ve Mitra onu burun deliklerinden yakalayarak kılıcını saplamıştı. Bu boğadan akan kan, kötülük tanrısı Ahriman tarafından gönderilen uğursuz hayvanlara, yılanlar ve akrepler karşılık olarak uğultulu ve kutsal çiçeklerin yetişmesini sağlayacaktı. Bakın mesela şey de ilginç, Boğa burcunun tam karşıt burcu Akrep burcudur. Yılanlar ve akrepler. Bu arada Akrep burcu yılanla da ilişkilidir. Yani boğanın burnundan akan kanla mesela akreple bağlantı kurulmuş ve ona karşı. Boğa ise hayatın temsilidir aslında. Boğayı öldürüyor ama hayatı bir yandan da kutsuyor. Böyle bir şey de diyebiliriz. Bu arada zaten bu İran bu Ahriman mitinde falan iyi ve kötünün savaşı hep vardır. Nereye devam ediyor? Doğudan Britanya'ya kadar karşılaştırdığımız Kibele kültünde yetkin kişi delikli bir taşla veya ahşap bir kafesle kaplı bir çukurun dibine inerdi. Bu kapağın üzerine daha sonra bir boğa kurban edilirdi. Hayvanın kanı kendisine hem ruhani yükselme hem de fiziksel güç sağlayacak olan yetkin kişinin üzerine akardı. Kitab-ı Mukaddes'te Musa Sina Dağı'ndan şeriatın levhalarıyla birlikte indiği zaman İbranileri kötünün cisimleşmiş hali olan altın bir buzağıya taparken görür. Yani Apis boğası. Dehşet içerisinde şeriatın levhalarını parçalama pahasına da olsa vura vura altın buzağı öldürür. Onları ateşle yaktı, toz haline getirdi ve suyun üzerine atarak dağıttı. Boğa Picasso'nun eserlerinde merkezi bir figür oluşturur. Kendisi bu mitosa Minotauros'tan yola çıkarak sembolik bir güncelleme yapmıştır. Ressam için korrida boğa güreşi kanın paylaşıldığı yarı dini bir törendir. İsa'nın kanına dahil edilebilen bu tören üremeyi, cinselliği ve güneşi de temsil etmektedir. Boğa zodyakta Mayıs ayına ait boğa burcunun işaretidir. Picasso boğa burcuydu zaten. Şöyle bu kitap tamamdır. Şimdi ne yapıyorum? Yani bu kitaptaki okuyacağım kısmı tamam tabii ki. Başka bir yerden devam edeceğim. Yalnız size mesela şurada ilginç bir şey okuyacağım. Bakayım. Balık burcunun duygusal değilim diyorsunuz. Yükseleninize bakın ya da Merkür'ünüz zaten. Merkür'ünüz balık olmayabilir. Merkür'ünüz eğer kova burcudur o yüzden. Evet. Thank you. Şimdi Mitra diyordum. Mitra'dan başka ben size şunu da okumak istiyorum, söylemek istiyorum daha doğrusu. Şeye baktım. Hint mitolojisinde de Hint'te de inek kutsal ya, inek deyince erkeği boğa hani dedim.
Bir bakayım. Orada Hint mitolojisinde Nandini diye bir inek vardır. Bu Nandini aslında bildiğimiz ineklere benzemez. Beyaz bir inektir. Çok güzel bir inektir. Ve ne istersen onu verir. Her şeyi yaratma gücüne sahiptir Nandini. Böyle bir inek Vaşişta'nın ineğidir. Rishi Vaşişta'nın ineği. Rishi de ulu bilge demek. Büyük böyle süper güçleri var. Orada böyle süper kahramanlar yerine Rishi'ler var Hint mitolojisinde. Bir sürü güçlere sahipler ve onun ineği Nandini. Ben de burada Nandini'yi bulayım dedim. Nandi olarak buldum. Nandini kelimesini bulamadım Hint mitolojisi sözlüğünde. Dur bakayım tekrar şey yapacağım. Evet. Nandini tam evet Nandi Shiva'nın Nandi için de şunu diyor. Shiva'nın bindiği öküzün atıdır. Süt beyazı rengiyle Shiva tapınaklarının süsüdür. Shiva'nın danışmanı ve emrinde çalışanların başıdır. Büyük dört ayaklı hayvanların koruyucusudur. Efendisi Shiva Tandava dansı yaparken müzikle ona eşlik eder. Mesela Nandini beyaz bir inekti zaten. Buradaki de Nandi beyaz bir inek. İnek dişi. Bahsedilen bu kurban edilen boğa ise Apis boğası siyah genelde. Böyle İspanyol boğa güreşlerinde de hep siyah boğa görür. Boğadır, erkektir, siyah görürsünüz. Mitra da var mesela ama buradaki mitra şey olarak gözüküyor. İçerisinde bu mitra Nagalarla ilgili. Nagalar da yılan demekti. Yılan soyuyla ilgili. Ama bu kısma şimdi gelmeyeceğim. Bu kitabı da bir kenara koyuyorum. Ondan sonra şimdi Türk mitolojisinden okuyacağım size. 2 parça olarak. Hello to Greece. Yasas. Patreon'a üye olmak için Patreon'a gireceksiniz, ödeme yapacaksınız, üye olacaksınız. Ben nasıl üye yapayım sizi? Değil mi? Burçlarınıza göre de yorumlarım ama mesela isterseniz bugün hemen eğer üye değilseniz İmparator üye olun ve bugün size burçlarınıza göre bu boğa yeni ayı neler getirir bunu yorumlarım ama yükseleninize de bakmam lazım. Belki yükseleninizi de bulurum. Şimdi evet neredeki Türk mitolojisinde boğadan bahsedeceğim. Boğa, öküz, inek hepsini bir almış. Biraz da bu taraftan böyle okuyayım. Işık da patladı ya. Şimdi Türk mitolojisinde de yer unsuru var, gök unsuru var. Çorabın sıkmasını düzeltmek istiyorum. Boğa genellikle yer unsuru içinde değerlendirilmekle birlikte bazı anlamlarıyla gökle de ilişkilendirilmiştir. Daha önce bazı kavimlerin türediklerine inandıkları bir hayvan olduğundan söz etmiştik. Eski Türklerde özellikle boğaya ya da öküz alplik ongunu da temsil ediyordu. Dur bakayım anlamadım ben burayı. Boğa ya da öküz. Eski Türklerde özellikle boğa ya da öküz alplik ongununu temsil ediyordu. Ongun nedir bunu ben de bilmiyorum yalnız. Erken devir Türklerinde savaş ilanı sayılmış. Çi-İhyon'un başı kaplan, ejder ve yabani boğayı andıran bir mask olarak da kullanılıyordu. Boğa ve onun yüksek coğrafi bölgelerde yaşayan tüylü cinsi olan kotuz, kuvvet ve kudret timsali olduğundan aynı zamanda hükümdar ya da hükümdarlık simgesi ya da onun
ongunu sayılmıştır. Tonyukuk yazıtında hükümdarın yağlı semiz bir boğayla karşılaştırılması bu konuyu desteklemektedir. Öte yandan yak öküzü kuyruğu ya da kutuz kuyruğu egemenlik simgesi olan tuğlarda da kullanılıyordu. Özellikle bu tip durumlarda boğa göğe mensup, gök boğa olarak düşünülüyordu. Ancak çoğu kere yer unsuruna dahil edilmiştir. Zaten bence de yerle ilgili olmalıdır. Ya böyle Türk mitolojisindeki anlatırken biraz daha böyle farklı anlatıyorlar böyle. Nitekim yere kurban olarak öküz ve koç cinsi hayvanlar gömülerek sunuluyordu. Bazen yeraltı ilahi erlik bir boğanın sırtında Hint mitolojisindeki yarı tanrı Yama'nın tasvirine benzer şekilde gösterilmiştir. Kara boğa aynı zamanda erlike kurban olarak sunulurdu. Budist kozmolojide boğa dört yön ile ilgili olarak yönlerden birinin hayvan biçimli timsaliydi. Öte yandan Buda'nın sesi bazı metinlerde boğanınki gibi gür olarak kabul ediliyor, onun sesine benzetiliyordu. Eski Hint mitolojisinde tanrılarla ilgili bir simge veya bereketle ilgili olması dolayısıyla boğa ya da öküze tapıldığını görüyoruz. Hindistan'da bu hayvan günümüzde de kutsal sayılmaktadır. Benzer şekilde örneğin Gerdizi'nin Zeynül Ahbar adlı eserinde Kırgızlardan bazılarının öküze taptığından bahsedilmektedir. Eski İran mitolojisinde de boğa ya da öküz iyi ve kötü yönlere sahiptir. Ahriman'ın yarattığı ilk insan ve ağacın yanında bir de öküz vardı. Bakın, ilk insan, ağaç ve öküz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun Ali Bey. Evet, ne diyorduk? İlk insanın yanında bir de öküz vardı. Ancak bu tanrı ya da Ahura Mazda bereketinin doğma ve üreme simgesi olan bu boğayı öldürürken de tasavvur edilmiştir. Nevruz Bayramı'nda da tasvir edilen aslan, güneş ve boğanın mücadelesi baharın gelişini simgelemektedir. İslam'dan sonraki Türk minyatürlerinde de özellikle Şehname minyatürlerinde karşımıza çıkacak olan Zerdüşti rahipler tarafından cinlere karşı kullanılan ve savaşın simgesi kabul edilen topuz, gürz, Tanrı Mitra'nın topuzuydu. Hint mitolojisinin etkisiyle dünyayı taşıdığı varsayılan hayvanlar arasında öküz de vardı. Benzer şekilde Nizami'nin Hüsrev ve Şirin adlı eserinin bir yerinde konuyla ilgili olarak Asker Dağı'nın eteğine toplanınca kalabalıktan yerin altındaki öküz inledi ifadesi yer almaktadır. Dede Korkut hikayelerinde de boğa güç, kuvvet ve yiğitlik simgesidir. Bu hikayelerde Boğaç Han ya da Şehname'deki bazı hikayelerin kahramanlarının bu anlamı ifade etmek üzere boğayı alt ettiklerini görüyoruz. Hayvan mücadele sahnelerinde boğanın yenildiği görülmektedir. Bu nedenle yer unsuru içerisindedir. 12 hayvanlı Türk takviminde de yıl simgelerinden birisidir. Bu kitabı da bitirdim. Bu kitaptaki okuyacağım yeri. Bir tane daha kaldı. Bu 2 tane kaldı. Şöyle boğa kısmı nerede? Zaten burada da Türk mitolojisi olduğu için aynı neredeyse. Ama yani belki daha farklı ve daha basit anlatıyordu. Evet, yerle ilişki olduğunu söylüyor. Dünyayı sabit tutacak, taşıyacak o gücü heybeti ve cüssesiyle etkileyici bir canlı olan boğada görmüşlerdir. Dünyayı taşıma gücünü. Dünyanın onun boynuzlarından birinin üzerinde olduğuna inanılıyordu. Yer ile yakın ilgiye sahip boğa sembolü yeraltına da inmişti. Yeraltının sahibi
Erliğin ona hizmet etmeye hazır, korkutucu boğaları vardı. Kara bir boğayı binek olarak kullanıyordu ve bir boğanınkileri andıran boynuzlara sahipti. Boynuz kötücül bir ifadeden ziyade güçlü, kuvvetli olmayı sembolize ediyordu. Türk mitolojisinde boynuzun güç sembolü olması Oğuz Kağan destanında da karşımıza çıkar. Destanın yazmasında geçen bir dizede Oğuz Kağan için resmi budur denilmişti ve bir boğa resmi çizilmiştir. Şöyle diyor, Oğuz isminin kökenine dair teorilerden biri öküz kelimesiyle aynı kökten geldiğine vurgu yapar. Oğuz öküz. Destan yazmasının başında boğa resminin bulunması ve açıkça onun resmi budur denilmesi de bu ifadeyi destekler. Yalnız bazı adamlara öküz diyoruz şimdi. Aslında Oğuz diyoruz gibi. Oğuz Kağan'ın boğa şeklinde resmedilmesinin altında çok derin ve çok eski bir kültün izleri yatıyordu. Ay kültü yani ay kültü. Yani ayı en büyük tanrı olarak görüp ona tapınma. Ay kültünde hilal şekline benzeyen boynuzlar gücün ve tanrısallığın işaretiydi. Boğa da bu işareti en güçlü taşıyan hayvandı. Oğuz bir boğaya benzetiliyordu ve annesinin adı Aykağan'dı. Şimdi size şeylerle ilgili bir bilgi vereceğim. Mesela boğa burcu ile ilgili bir bilgi vermek istiyorum. Evet, hilal dikkat ederseniz aynen boğa boynuzu gibidir. Benim de aklıma geldi şimdi. Ama mesela ay boğa burcunda yücelir. Yani ay boğa burcunu sever. Ay boğa burcuna geldiği zaman biz daha fazla yemek isteriz. Daha fazla dünyevi zevklere yaklaşmak isteriz. Çünkü boğa burcu bununla ilgilidir. Yemekle de çok ilgilidir zaten. Ama boğa burcunun gezegeni nedir? Venüs'tür. Venüs aslında aşk gezegenidir. Para ve bolluk da gezegenidir. Yani Venüs hep aşkla ilişkilendiriliyor ya, aslında parayla da ilgilidir. Aslında şöyle diyeceğim, bu yeni ayda, şimdi bugün zaten yeni ay, hiç ay yok. Yarın itibaren incecik tırnak gibi bir hilal çıkar. Yarın ise olur. Sonraki gün daha da fazla olur. Bir şeylere başlatacaksanız bu gayet bereketli bir yeni ay olacaktır. Yani çalışırsanız karşılığını güzel alabilirsiniz. Yine boğa ile ilgili bir boğa arketipi ile ilgili bölüm okuyacağım. Benim yoga hocamdan Çetin Taş'tan en sona. Dedim bu da vardı. Çünkü boğa üzerine bir çalışmalarımız falan da oluyordu zaten. Bu arada boğalar renk körüdür. Bunu da söyleyelim. Kırmızıya geriye dönüyor ama aslında renk körü. Boğa arketipinin ilgili olduğu konular sabitlik, biriktirme ve aidiyet. Elementi toprak. Boğa toprak elementini dengeleyen arketiplerden biridir. Toprak elementinin özellikle sabitlik, biriktirme, aidiyet, günlük yaşam zevkleri, yeme içme hazzı konularını çalıştırıp destekler. Boğa toprak elementinin sabitlik ve aidiyet konularını en güçlü şekilde çalıştıran arketiplerden. Konu üzerine sabit kalabilme ve devam edebilme becerisini çalıştırır. Aynı zamanda aidiyet hissini de destekler. Boğanın olduğu yerde topraklanma vardır. Boğa biriktirme yapısına sahiptir. Bu özelliği toprak elementinin dişil özelliğinden gelir. Boğanın biriktirme özelliği çoğu zaman bereketi de gölgede bırakır. Yani tamam yapın ama fazla da biriktirmeyin, aşırı deniyor. Bereket olsun diye. Fazla biriktirirsen her şeyi istiflersen yenisi çok gelmez ya. Boğa ihtiyacı gözeterek biriktirmez, sadece biriktirir. İhtiyacın olmadığı halde boğa ile biriktirme yoluna girmeyi tercih ettiğinde istifçilik etmiş olursun ki orada bereket söz konusu olmak. Yatırım yapmak için değil de sadece biriktirme güdüsüyle istifçilik yaptığında hayatındaki bereket gölgelenir. Biriktirdiğinin hayrını göremezsin. Günlük yaşamdan zevk almak, hayatın tadını çıkarmak boğa arketipinin çalışma alanına girer. Boğanın derinliği yoktur. İçselliği değil, yüzeyselliği vurgular.
Toprak elementini somuta getirme ve somutu yaşama niteliklerini kuvvetli şekilde çalıştırır. Boğa sabit kalmayı sevdiği için rutinleri de sever. Boğa arketipi çalıştırdığında o gün rutin olarak tekrarlayıp durduğun günlük işlerden keyif almaya başlarsın. Ya bazen bu da gerekli zaten, yoksa bazı iş yürümez ya. Bugün de yani bu kısmı okuyacağım. Bu alanda yani bir alanda köklenmeye ihtiyaç duyuyorsan boğa arketipiyle çalışmalısın. Yani bir boğa sembolü bulundurmak. Mesela bir işiniz var ve tekrar etmeniz gerekiyor işte sürekli aynı şeyi ve bundan sıkılıyorsunuz. Boğayı bir yere boğa objesi koyun. Boğa resmi koyun. Ona bakın. Boğayı düşünün, şey yapar. Boğayı çalıştırmış olursunuz. Köklenme ihtiyacı duyulan her konuda boğa arketipi çalıştırılır. Bu konu üzerinde sabit kalınması, devamlılık gösterilmesi gerekiyorsa bir konu üzerinde boğadan faydalanılır. Günlük hayattan zevk alamayan veya somut alanla ilişkisi zayıflamış olanların da mutlaka boğa arketipini tercih etmesi gerekir. Evet. Bu da tamam. Ben de size biraz boğalarla ilgili zaten bilgi verdim. Bu arada hep şeydir ya, mesela cinsellik konusu. Cinsellikte hep şey denir. Akrep burcu, akrep burcu. Aslında cinselliği daha kuvvetli olan burç boğa burcudur. Çünkü hayatı ne yapar? Hayatı kutsar. Ama akrep ise yer altını daha çok temsil eder. O kadar şey değildir yani. Hayata dair bir burç değildir. Daha yer altıdır, daha sinsidir, daha farklıdır, daha gizlidir. Boğalar ise gerçekten evet. Yani boğa burcu, boğanın hayvanını düşünün. Çok fazla cinsel gücü vardır boğaların da zaten. Hani hayvanının diyorum. Evet, böyle bugünkü yayınım burada bitiyor ve birazdan ben öncelikle kıdemli savaşçılara, belki tüm savaşçılara da yayın açarım. Tamam, tüm savaşçılara, sonra kıdemli savaşçılara yayın açacağım. Onları beşer dakika böleceğim. İmparatorlar geliyorum ve nasıl bir yayın yapıyoruz? Biraz burçlardan konuşuruz. Çok güzel Tao okuması yapıyordum. Bu arada geçen haftaki yayın çok güzel oldu. Efsane oldu ya. Bayağı böyle üvey anne role play yaptım aslında. Öyle gelişti. Mami dediler. Ben de biraz oldum. Stepmother, MILF. Şu anda 17 yaşında bir kız olsam hayata nasıl bakışım olurdu? Hangi enstrümanı çalmak ister? Enstrüman çalmak istemem. Müzikle aram, yani müzik çalmakla aram yok. Çok iyi bir dinleyiciyim ama çalma konusu hayır. Meslek ben aynı şeyleri tekrarlar. Yani şey değilim. Şimdiki aklım olsa bunu yapardım. Günümüz şartlarını bilemiyorum ya. Ben iyi ki doğduğum zamanda doğmuşum. Memnunum yani. Size yapamam. O yüzden üye olun yani. Ya biraz böyle yerde yayın istiyorsanız kamera yerde olsun. Böyle siz bizim neredeyse üzerimize basın falan diyorsanız savaşçı, kıdemli savaşçı olun yani. Kamerayı yere koyuyorum dikey. Eski Instagram yayınları gibi oluyor. Biraz da sert davranıyorum. Ama şeylerde daha role play'ler oluyor. Biraz cinsellik dersleri okumaları oluyor ama bugün yapacağım birazcık. İmparatorların hadi bakayım burç olarak sohbet edelim, yorumlayalım. Keyifli olur. Ayrıca bugün galiba yapabilirim. Evet, sürpriz bir şekilde bir Patreon'a da canlı yayın yapacağım. Pazartesi yapacağım bir yayın. Ama ondan önce kısa bir Patreon'da yaparım sürpriz olarak. Görüşürüz. İyi geceler. Hoşça kalın. Bay bay. Turuncu değil, bu kırmızı. Açık kırmızı. Rujum da biraz siliniyor. Rujumu tazeleyeceğim yayından önce. Turuncu diyor ya buna. Kırmızı bu bildiğin. Neyse.
görüşürüz. Bay bay. İyi geceler.